Aman efendim, hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Dostlarım, burası o kadar güzel oldu ki, ay ben böyle sanki burada her gün birbirimizle buluşuyormuşuz gibi geliyor. Çok hoşuma gitti. İyi ki bu YouTube kanalımı açmışım. Burada böyle bir aile gibi olduk. Hani sohbet odamız gibi oldu burası bizim. Çok hoşuma gitti. Her gün böyle artık ben sizinle sohbetler ederim. Çünkü biliyorum ki siz de karşıdan benimle sohbet ediyorsunuz. Ee, bu arada lütfen bakar mısınız? Bu bluzumu de tarifini anlatmıştım. Bu Bollywood bluz. Hollywood bluzu hatırlarsanız ortasında böyle bir ip olayımız vardı. Bunda da yakasında bir ip olayı vardı. Şimdi konumuz tarif olayına geldiyse çok soru alıyorum. Onunla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum size. Bundan sonra tariflerin ücretsiz mi olacak Berna? Ya da önceki tariflerini de bu ücretsiz YouTube kanalına yükleyecek misin diye çok soru geliyor bana. Bununla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Dostlarım, ücretli tariflerim devam edecek. Çünkü ben bu ücretli tariflerimin geliriyle sokak hayvanlarına, sorumlu olduğum hayvanlarım var. Onların beslemesini yapıyorum. O yüzden ücretli tariflerim devam edecek. Bu ücretsiz YouTube kanalımızda böyle kısa kısa sohbetler edeceğiz. Çok güzel modeller anlatacağım size dilim döndüğünce. Yine burada da güzel güzel tariflerim olacak ama ücretli tariflerim ayrı olacak. Eğer ben ücretli tariflerimi yapmazsam hiçbir yere yetişemem, hiçbir hayvana doğru düzgün bakamam. O yüzden beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Dün mesela Matilda Hırkan'ın tarifini paylaştım. Ücretsiz bu kanalımda. Hadi o da açılışa özel olsun istedim. Ama ücretli tariflerim kısacası devam edecek. Onların yine WhatsApp projelerimiz, workshoplarımız, atölyelerimiz. O benim ücretli kısmım ayrı bir yoldan devam edecek. Ücretsiz YouTube kanalım. Burada sohbetler ettiğimiz, yine örgüler öreceğimiz, modeller öreceğimiz. Tabii ki ben sizleri de bırakır mıyım? Bırakmam. Buradaki kanalımda devam edecek. Bunu da hemen söyledikten sonra bugünkü konumuza kısaca gelmek istiyorum. Bugünkü konumuz, tabii ki bizim konumuz ne olabilir? İpler. Efendim, ip dosyası açmak istiyorum size bugün. Sizler de kendi fikirlerinizi söylerseniz, hangi ipleri kullanıyorsunuz, hangi iplerden memnunsunuz? Bunları böyle derleyip toplayacağımız bir dosya yapmak istedim. Şimdi öncelikle biliyorsunuz Instagram demişim. Nereydi buranın adı? YouTube. YouTube'da hani gerçi Instagram'da da öyle de marka veremiyoruz artık. Hani marka reklama mı giriyor, bir şeyler oluyor. O yüzden ben marka vermeyeceğim bu iplerle ilgili, nereden aldığımla ilgili. Ama siz bana özelden sorarsanız, yorumlarda sorarsanız tabii ki de söyleyeceğim nereden aldığımı. Efendim, çeşit çeşit iplerim var. Gerçekten çeşit çeşit. Ben bu ipleri kendim için almıyorum. Sizlere anlatabilmek için alıyorum. Hemen oradan laf söylemeyin ne kadar çok ipim var diye. Şimdi birazdan göstereceğim. Sizlere anlatmak için alıyorum dostlarım. Ben kendim için almıyorum bu ipleri. Burnum niye uzuyor benim? Ya ne yapayım? Ben de çok seviyorum ip almayı. Çok seviyorum hepimiz gibi. Allah'ım bizi örgülerimizden, iplerimizden ayırma ya Rabbim. Çok amin. Efendim, şimdi ben öncelikle marka ipleri, ama tabii şimdi reklama girdiği için göstermiyorum. Ay bu da bununla. İşte ben en çok bu renkleri seviyorum. Yazın dostlarım, şimdi ip içeriğimize geçebiliriz. Ay göründü mü? Görünmedi. Tamam. Görünmedi. Hop geri sardık. İp içeriği pamuk olan ipleri çok çok seviyorum. Özellikle yazın. Mesela böyle bir ipim var benim. Bu yazlık, benim çok sevdiğim bir marka var. Çoğunuz biliyorsunuz. Videolarımda, tarifli işte videolarımda da uzun yıllar kullandığım. Bu onun bir tık incesi. Bir dakika, markayı kapatıyorum. Bir de onun bir tık kalını vardır dostlarım. Bakın. Bir tık kalını var. O da böyle, yani kalın dediğime bakmayın, gene ince, ama bu ondan daha ince olduğu için. Mesela bu ikili ip çok severek, hiç sizi üzmeyen, dertsiz, tasasız 4 mevsim giyebileceğiniz iplerdir. Bunların markalarını da
Bana sorarsanız söylerim ama çoğunuz zaten sarım şeklinden anlamıştır. Bir de beni biliyorsunuz neyi seviyorum. Ondan sonra gelelim diğer marka iplere. Bunun markasını sökmüştüm, rahatım. Mesela bu sene inanılmaz moda bir pullu ve simli ip çılgınlığı var. Ben de o çılgınlığa tutuldum. Bu da yine bir markanın ipidir. Bakın dostlarım, bu da böyle, ay gösteremiyorum. Pullu, bakın böyle. Ay görebiliyor musunuz? Şöyle daha net görünüyor. Pullu bir iptir. Bunun da markasını verebilirim size yazarsanız. Pullu, çok güzel, pamuk içerikli, bu da çok şahane bir iptir. Bakın. Diğer bir pullu ipimi gösterecek olursam, vallahi ne yalan söyleyeyim, ben en çok bu ipi seviyorum. Bakın, bunda ikisinin arasındaki farkı söylüyorum size. Bunda sim yok, sadece pul var. Bunda bakın, hem sim var, yansın ortalık şeklinde. Hem sim var, neyimiz eksik, hem de pullarımız var. Her şey bir arada dostlarım. Böyle, şimdi pullulardan başlamışken gidiyoruz. Şimdi efendim, sarma ip olayına gelmek istiyorum. Biliyorsunuz o kadar ipler o kadar pahalandı ki artık. Hem tarife para veriyoruz, hem iplere para veriyoruz, marka iplere. Yani gerçekten artık çok pahalı oldu her şey. O yüzden ben de sarma iplere yöneldim. Sarma iplerin doğru yerden sarma ip aldığınız zaman inanılmaz güzel ve çok uygun fiyata alıyorsunuz. Şimdi onları size tanıtmak istiyorum. Mesela pullulardan başlamıştık. Efendim, bu sarma ip. Marka değil, bir sarma ip. Bakın şöyle göstereyim. Bu İtalyan pamuk diye geçer. 4 kattadır. 4 tane böyle incecik katları vardır. Ama asla tığa takılmaz. Hani onu çok net söyleyebilirim. Ve bakın mesela artık bu İtalyanlarda da öyle bir şeyler çıkardılar ki önceden, yıllar önce hani tek düz İtalyan pamuk deniyordu. Ama şimdi artık bakın küçük küçük pulları var üstünde. Şöyle göstereyim, tam görünüyor mu? Pullar. Ay, bunu ördüğünüz zaman o kadar güzel oluyor ki. İtalyanların pullusu çıktı. Ondan sonra bakın simlisi çıktı. Bu da bildiğimiz İtalyan, sim karıştırılıyor buna. Görebiliyor musunuz? Ay, ölüyorum bu İtalyanlara. Mesela diyeceksiniz ki Berna, bu İtalyanlarla ne örülür? Bu İtalyanlarla dostlarım ifil ifil hırkalar, ığıl ığıl bluzlar, yazlık, diyelim ki fenalık geliyor, işte kışın da siz bir şey giyemiyorsunuz. İşte 50 yaş üstüsünüz, birçoğumuz gibi. O zaman bu ipler hafif ve her şeyi örebileceğiniz ipler dostlarım. İtalyan pamuk diye geçer. Sonra bunun İtalyanların, ay şu simlisini de göstereyim. Ay bakın. Görünmüyor. Görünsene simler. Gizli kalmasın. Herkes görsün senin güzelliğini. Bunlar da İtalyan simlilerimiz. Ondan sonra düz mesela istiyoruz. Bunlar da düz İtalyanlarımız. Yani sim katılmamış. O kadar yumuşak ve çok hafif ipler dostlarım. Ve metrajı o kadar yüksek ki, metrajı o kadar uzun ki, yani çok bereketli ve bu berekete çok uygun fiyatlı iplerimiz. Bunu da gösterdim. Hemen neyi geçeyim? Ay bir dakika, şu da var. Ya şimdi bunu da göstermezsem olmaz. Lütfen. Bunu da göstermem lazım. Bakın. Bu da böyle içinden sim katılmış. Laciverte böyle saks mavi sim katılmış. Ondan sonra ay bir tane daha var. Bir de dostlarım mesela şu var, bakın. Bu da yine İtalyan'a sim katılmış. Diyelim ki bir de pullar da bu sene moda, biliyorsunuz. Yani hiç de mi pulumuz olmasın? Hiç de mi bunlarla böyle pullu pullu bir şeyler örmesek? Bakın, bir dakika, tam gösteremedim. Bakın. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bunlarla mesela ne yapılır? Hırka yapılır. Hırkanın kollarına, manşetlere, yakaya ya da pat kısmına
sadece pul geçilir. Hani böyle böyle kombinasyonlar da yapabilirsiniz. Ben bu kombinasyon yapmayı, iplerde kendim bir şeyler üretmeyi çok çok seviyorum. Sonra mesela bu da yine bir İtalyan. Bakın bununla pullar nasıl güzel olur. Görünüyor mu? Gördünüz mü? Ay, yansın ortalık. Böyle böyle ya iplerle oynamak, hani iplerle, pullarla, simlerle oynamak, onlarla böyle güzel projeler yapmak o kadar güzel oluyor ki. Sonra efendim İtalyan dosyasını bitirdikten sonra geliyorum degrade iplere. Degrade iplerle de ben aslında degrade ipten bugüne kadar hep çok korkardım. Hani ne öreceğim, tam model görünmeyebilir vesaire derdim. Daha çok şişe yönelik bir ip olarak görürdüm. Ama o kadar güzel modeller çalıştım ki bu ipe de hayran oldum. Şimdi mesela bu ipimiz bizim ince bir ip. Bakın şöyle göstereyim. İncecik bir ip. Berna dediniz. Ben şimdi bununla incecik iple dantel tığıyla mı öreceğim? Ne yapacağım? Hayır efendim. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir trik vereyim size. Bunun içindeki renklerle bir tane İtalyan bulduk diyelim. Mesela bunun içindeki renk. Bakın pembesi var. Hemen ne yapıyorum? Yapamadım, alamadım elime. Bakın. Ya da fuşya. Bununla, bu iple, benim şimdi fuşya ipim yok, ya da mavi. Tabii ki mavi, her zaman mavi. Mesela bu ikisini bir örüyorsunuz. Allah'ım o kadar güzel değişik şeyler oluyor ki ve size soruyorlar ya bu ipi nereden aldın? İşte bu tarz degrade ipler birlikte kombin örüldüğü zaman ya da bir sim katabilirsiniz sadece. Örüldüğü zaman çok değişik efektli, şahane işler çıkıyor ortaya. Efendim degradenin mesela bu ince degradeydi. Bir de böyle pamuk içerikli sanıyorum bu viskon. Tam emin değilim ama bir orta kalınlıktaki bir ipi bakın. Bakın şu güzelliğe bakın. Bunu mesela hiçbir şey katmadan, çünkü bu 2,5 numara hatta 3 numara tığa da olur. Hiçbir şey katmadan da bununla çok güzel bir proje yapabilirsiniz. Diyelim ki dostlarım hiçbir şey evinizde bir tane bu ipiniz var bu renkten. Simli ipiniz yok. Yani böyle hani simli ipiniz yok. Ama neyiniz var? Bir tane de böyle daha önceden almışsınız evde duran incecik bir, bakın incecik böyle kıl gibi incecik bir ipiniz var. Ay ben ne yapacağım dediniz. Ne yapacağım? Olur mu ne yapacağım? İşte buyurun burada. Bakın bununla bunu karıştırırsınız. Alın size simli ip. Bir de gösterebilsem Berna ya. Neyle ne karıştırdığını gösteremiyorsun. Şöyle göstereyim. Bakın mesela. Gördünüz mü? İkisini bir örersiniz. Ay ben öreceğim herhalde böyle. Alın size simli böyle bu ip çağla yeşili bir ip. Ay bu ikisi birlikte çok güzel oluyor. Bununla mesela evde ne yapacağınızı bilmediğiniz incecik ipiniz var. Hemen ne yapıyoruz? Üretiyoruz. İkisini bir alın size simli İtalyan yapıyoruz. Sonra dostlarım neden bahsedeyim size? Bir de bu sarma iplerde viskon diye bir çeşit var. Vallahi ben içeriğini bilmiyorum. Hatta ben ona viskos diyorum. Viskos. Bir de böyle viskon iplerimiz var. Bu iplerde ben de şey gibi oldum. İp satıcı hani satıyormuş gibi ama bu ipleri o kadar çok seviyorum ki hem çok bereketliler hem projelerde çok güzel oluyor. Şimdi ne demiştik? İtalyan dosyasını kapattık. İtalyanlarda, İtalyan koton iplerde pullusu var, simlisi var, normali var. Pullusunda dostlarım İtalyanlarda, yani nerede o? Şurada. Bunda pullu olduğu için mesela eliniz 2 ile mi örüyor bu ipi? 2,5'la mı? Yarım milim arttırın tığ numaranızı ki pullar rahat geçsin içinden. Geldim viskon ipleri. Viskon iplerinde dostlarım 2 çeşidi var. Bu ince viskon. Ya bakar mısınız öyle güzel parlıyor ki, bir de simleri var içinde. Bu simler benden alıyor. Ben sim ve pul hastası oldum bu sene. Bakın
ama moda yani. Heh. Bu ince viskon. Bunlarla dostlarım yine İtalyanlardaki gibi her şeyi örebilirsiniz. İtalyandan bir tık daha e, kalın bir iptir. Yani kalın derken ağır bir iptir. İtalyan en hafifi İtalyan. Onun bir tık üstü viskon ipler. Yine bunlarla da hırka örebilirsiniz. Ama mesela İtalyanla ayak bileğinize kadar hırka örebilirsiniz. Püfür püfür, ığıl ığıl, böyle tiril tiril olur. Ama bununla mesela kalça üzerinize, kalçanızı geçsin, dizlerinize kadar örebilirsiniz. Biraz daha uzattığınız zaman bir miktar esneme yapabilir viskon ip. Ama bluzdur işte yani dizimize kadar olan her şeyde bunu da çok rahatlıkla örebiliriz. Bir de inanılmaz parlak, harika bir ip. İnce viskonlar. Geldik dostlarım kalın viskona. Ay bakar mısınız? Bu ip beni benden alıyor. Ben bu iple öremiyorum, örmeye kıyamıyorum. Seviyorum, geri koyuyorum ama tabii ki öreceğim. Bu da efendim bir deminki ince viskonun e, orta kalınlıktaki hali ve bakın bu da simli. Ah şu bir canlı görünebilse. Bu da simli. Bununla da mesela çok güzel hırkalar örebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok uzun yaparsanız bunun bir tane hani herkesin bildiği bir muadil ip var ya. Söyleyemiyorum adını. Hani herkes onunla örer. İşte onun muadili o daha pamuklu, bu viskon. Daha parlak. Öyle söyleyeyim. Bununla da her şeyi örebilirsiniz. Her şeyi örebilirsinizden kastım çok uzun olmamak şartıyla. Çünkü bu ip de orta kalınlıkta bir ip olduğu için yine azıcık bir sarkma yapabilir. Bunda mesela ceketler örün, bluzlar örün, hırkalar örün. Her şeye gider ama yeter ki hani öyle böyle hani ayak bileklerinize kadar örmeyin. O zaman bir miktar sarkma yapabilir. Bu ipi de çok seviyorum. Ondan sonra ay benim çenem düştü. Mesela kalın. Bu da aynı deminki orta kalınlıktaki viskoz. Hop koyduk pulları. Yani koymayalım mı biz bu pulları şimdi? Bir hırka ördük manşetine, oraya buraya. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yani şu ikisinin takımlı... Ay elimden düşüyor. İkisinin takımlığına bakar mısınız? Yani hiç de mi örmeyelim bunlarla? Ay bir tane daha pullu vardı. Nereye gitti o? Bir dakika. Naranay nay ni nay nay. Nay naranay nay ni nay nay. Vallahi ben mavi rengi gördüm mü Türkiye başlarım. Bakın. Şimdi bunlarla da böyle güzel güzel şeyler olmaz mı? Bunların hepsini dostlarım ben sizler için alıyorum. Sizleri göstermek için, sizlere bu videoları çekebilmek için alıyorum. Yoksa benim hiç iplerle falan alakam çok yok. Ben proje başı projemi yapacağım. İşte 800 gram ipimi alırım bitti. Ben bütün bu ipleri sizler için alıyorum. Dermişim. Ya tamam hepimiz bir ip hastasıyız. Yapacağımız bir şey yok. Çok seviyoruz. Başka göstermediğim ip kaldı mı benim? Ay bir tane benim şurada gümüşüm vardı. Bakın mesela. Ay. Bir tane mesela gümüş gri bir ipiniz vardır. Hop. Bununla pullarla kombinde yapabilirsiniz. Pullu projelerim gelecek. Pullu tariflerim gelecek. Beklemede kalın diyorum. Efendim dilim döndüğünce böyle iplerle ilgili küçük küçük tiyolar vermeye çalıştım sizlere. Ama tabii ki en doğrusu sizin elinizin ayarına göre tığ numarası seçmeniz. Yani ben size derim ki iki buçukla örün. Benim mesela elim çok gevşektir. Elim gevşek olduğu için 2,5'la örerim. Mesela ben İtalyanları, nerede İtalyanım? İtalyanı mesela düz İtalyanı 2,5'la örerim. Aslında 3'le de örülür. Ama benim elim gevşek olduğu için 2,5'la örerim. Ya da işte bu orta kalınlıktaki viskon pamukları 3'le örerim. Çünkü elim gevşektir. Ama sizin eliniz sıkıysa mesela 3,5'la örün orta kalınlığı. İtalyanı da 3'le örebilirsiniz eliniz sıkıysa. Aslında ip ve tığ bize elimize aldığımız zaman onu söylüyor. Zaman içinde bunu ördükçe zaten hepiniz biliyorsunuz.
Efendim çok konuştum, sürçülisan ettiysem affola diyorum. Beni dinlediğiniz için sabırla şu videomun şu dakikasına kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir gün diliyorum. Çok 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 öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Ay nereden kapatıyordum? Şaşırdım. Şimdi yeni başladığım için ufak tefek aksaklıklar olacak. Yanlış yere basmışım. Öpüyorum sizi.